Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akgünlük nedir, neye iyi gelir, Akgünlük sakızı nedir? Bu başlıkları inceleyeceğiz. Slaytımıza devam edelim. Akgünlük sakızı nedir? Akgünlük ağacının gövdesinde oleoresin denilen bir reçine vardır. Ağacın gövdesinden yayılan bu reçineye Akgünlük bitkisi ya da Akgünlük sakızı denir. Bu sakıza bazı bölgelerde mastik de denir. Akgünlük bitkisi faydaları nelerdir? Bakteri, mikrop ve parazitleri yok eder. Diş ve diş eti sağlığını korur. Üst solunum yolu hastalıklarını önler. Öksürük kesici ve balgam söktürücüdür. Özellikle pankreas, prostat, mesane kanseri tedavisini destekler. Kanser riskini azaltır. Cilt sağlığını korur. Cildi temizler, yaşlanmayı geciktirir. Bağışıklık sistemini korur. Karaciğer ve akciğer sağlığını korur. Mide ağrısı ve sızısını giderir. Kuvvetli bir iltihap kurutucudur. İltihaplı romatizma gibi hastalıkların tedavisini destekler. İltihap kurutucu olan akgünlük vücuttan ödem atılmasını sağlar. Apse, dolama gibi enfeksiyonları yok eder. Unutkanlığı giderir. Hafızayı kuvvetlendirir. Kronik yorgunluğa iyi gelir. İdrar söktürücüdür. Sindirim sistemini kolaylaştırır. Hazımsızlığı giderir. Ses kısıklığını giderir. Uyuz ve mantar hastalığında da kullanılır. Yaraların hızlı tedavi olmasını sağlar. Akgünlük sakızı neye yarar? Akciğer sağlığını, bağışıklık sistemini güçlendirir. Huzursuz bacak sendromu, kansere karşı da koruyucudur. Romatizmaya karşı etkili, doğal antidepresandır. Cildi korur, yaşlanmayı önler. Solunum yolu enfeksiyonlarını giderir. Menisküs yırtığı ve kireçlenmeye iyi gelmektedir. Günlük sakızı zayıflatır mı? Bu sorunun cevabı evet. Günlük ağacının reçinesinden yapılan akgünlük sakızı zayıflamak isteyenlerin yardımına koşar. Bilimsel olarak da yapılan araştırmalar sakız çiğnemenin kilo vermek üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Ayrıca sakız çiğnemek bir saatte ortalama 11 kilo kalori yakar. Tabii akgünlük sakızı tek başına mucizevi olarak zayıflatamaz. Zayıflama, spor ve sağlıklı dengeli beslenme ile beraber gerçekleşir. Diğer etmenler bunlara sadece yardımcı olur. Akgünlük sakızı nasıl kullanılır? Akgünlük bitkisi ya da akgünlük sakızını aktarlardan kolaylıkla bulabilirsiniz. Günlük sakızı yakı, tütsü, macun, çay olarak da kullanılır. Ayrıca birçok kozmetik ürünlerin içinde takviye, vitamin ve ilaçlarda akgünlük vardır. Aktarlardan alınan günlük sakızı nasıl kullanılır? Uyuz ve mantar hastalığı için merhem ya da yak olarak kullanılır. Akgünlük bitkisi yani sakızı ezilip toz haline getirilir. Bu toz suya ya da yoğurda karıştırılarak içilir. Bir başka yöntem akgünlük tablet olarak da satılır. Akgünlük tabletleri önerilen şekilde tok karnına tüketilir. Isıya dayanıklı bir kap içinde akgünlük sakızı ısıtılır. Sıcaklık nedeniyle ortaya çıkan akgünlük yağı sulandırılarak ya da süt eklenerek tonik olarak cilde uygulanır. Kendisine has kokuya sahip olan akgünlük tütsü olarak kullanılır. Bu tütsünün nefes açıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır. Toz haline getirilen akgünlük bal ile karıştırılır. Bu macun mide ülseri, gastrit, öksürük tedavisinde kullanılır. Akgünlük tozu ve sinir otu macun haline getirilir. Bu kür nefes darlığı şikayetine iyi gelir. Günlük sakızı üzüm kurusu ile beraber tüketilirse bu sayede hafızayı kuvvetlendirir, unutkanlık giderilmiş olur. Sakız halinde olan akgünlük biraz ısıtılır ve yaraların dolama gibi iltihaplı bölgelerin üzerine sarılır. Bu işlemde ısıya dikkat etmek gerekir. Fazla ısıya maruz kalan günlük sakızı cildi yakabilir. Günlük tozu bal ile şerbet yapılır. Bu şerbet idrar söktürücü etkiye sahip olup ishal, romatizma gibi hastalıklara iyi gelir. Günlük sakız olarak ağızda çiğnemeye devam edilir. Günlük sakızı doğal sakız olduğu için yutmakta hiçbir sakınca yoktur. Hatta faydası bile vardır. Akgünlük ne kadar tüketilmeli? 2 tatlı kaşığı akgünlük toz haline getirilir. Toz haline getirilen günlük sakızı 2 tatlı kaşığı doğal bal ile macun haline getirilir.
Bu macun 15 gün boyunca aç karnına bir çay kaşığı tüketilebilir. Ayrıca sakız olarak 1-2 tane günlük sakızı ağızda çiğnenebilir. Akgünlüğün zararları. Akgünlük sakızının yan etkileri yok denecek kadar azdır. Ancak her üründe olduğu gibi günlük sakızında da miktar çok önemlidir. Gereğinden fazla tüketilen günlük sakızı midede şişlik, kramp, mide bulantısı yapabilir. Alerjik bünyeye sahip olan kişilere alerji yapabilir. Hamileler ve emziren anneler doktora danışmadan tüketmemelidirler. Bizi dinlediğiniz için ve takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler.